Merhabalar arkadaşlar. Neredeyiz? Vietnam'ın başkenti Hanoi'deyiz. Bugün Hanoi'de gerçekten buralar tarih kokacak. Çünkü çok ilginç bir yere geldik. Şu anda Hanoi Hilton denilen yere geldik aslında ama burası bildiğiniz Hilton oteli falan değil. İsmi sadece öyle. Şimdi size neden öyle olduğunu anlatacağım. Gelin. Şimdi Vietnam'a geldiğinizde zaten burayı böyle ben gerçekten bu kadar tarih kokan, bu kadar mücadele eden, bu kadar böyle kendinden ödün veren bir ülke, bir millet daha henüz görmedim. Biraz acıklı bir hikaye. Biraz üzüleceğiz, duygulanacağız ama yani benim açıkça size söyleyeyim tarihle çok bir ilgim yok. Tarih konusunda hiç iyi sayılmam. Çok da şeyimdir yani, dürüst konuşuyorum size. Ama Vietnam tarihi gerçekten ilgimi çekti. O yüzden de sizi buraya getirmek istedim. Hazır ben de gezmek istiyorum çünkü. Çok kısa bir bilgi vereceğim size. Buraya Fransızlar geliyor. Yaklaşık 90 yıl burayı sömürüyorlar, sömürgede kalıyor. Tam Vietnamlılar 90 yıl sonra Fransızları yeniyor. Bir yıl sonra Amerika Savaşı başlıyor. Hatta Fransızlar buradayken Japonlar da burayı işgal etmek istiyor. Yani Japonları da gönderiyorlar, sonra Amerikalılar geliyor. Amerikalılar burayı bildiğiniz delik deşik ediyor. Böyle bomba yağmuruna tutuyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bile çok fazla bomba, yani 3 milyon ton bomba kullanılıyor Vietnam'da. Ona rağmen Vietnamlılar bu savaşı nasıl kazanıyor, neler yapıyorlar, asıl hikaye içeride başlıyor. Şimdiden tüylerim diken diken oldu. Çok etkileyici bir yer ya gerçekten. İçeri geçelim çok fazla uzatmadan, bakalım bizi neler bekliyor. İçeriye giriyorsunuz, girelim. Hello. Thank you. Yeah. Here you go. Thank It's a you. right place. Yeah. Yani buradan, audio guide inside in English. buradan değil mi? Hayır. Okay. Şimdi buradan telsiz alacağız. Telsiz nedir? Burada çünkü Vietnamca anlatılıyor sanırım. Herkesin kulağında var. Bizim de almamız gerekiyor sanırım. Two please. One audio guys. Yeah. 100,000. Yes, I know. Bir tanesi 100.000 dong. Yani 4 dolar. Just one. Yes, we have English, French, German, and Spanish. Which language do you want? English. You have Turkish? Yes, we have English. Just English. Turkish no. We have English, French, German, and Spanish. Ha, 4 tane. Ne güzel güldün. Almanca ve İspanyolca. İngilizceyi alalım bir tane. Çünkü belki lazım olur, bilmiyorum şu an. One, just one. Just one. Alalım. And green button to start. Ha. If you want change story, you press the red button. Alright, I see. And do it again. It will be translate for me. Yes. Okay, English. Up and down the volume. Yes. Go back and forward Yes, here. okay, thank you. To sit on the map, please keep it and return with your finish. Yes, okay. Thank you. Diyor ki böyle harita varmış, içerinin haritası. Bunu diyor bittikten sonra geri buraya bırakın diyor. 100.000 dong da ödedik. Bakalım, merak ediyorum. Girişte ilk dikkatimi çeken şey şuradaki cam kırıkları. Burası bir hapishane dediğim gibi en başta da. Buradan kaçılmasın diye bakın en tepeye böyle cam kırıkları yapmışlar. Mahkumların kaçamaması için. Şimdi buranın galiba maketini yapmışlar arkadaşlar. Burada yukarıdan böyle görebilirsiniz. Selamlar. Aa, hoş geldin. Geçim geldim. Etrafa biraz baktım. Süper. Nasıl?
Ya üzücü ya. Çok üzücü. Hatta şu anda hissediyorsun değil mi? O kasvet İlginç yani. bir şekilde daha içeriye girmeden asıl olay içeride Evet. çünkü. Evet. Yani Çok ruhu garip bir sıkılıyor his insanın. var içeride. Aynen. Ufak bir çünkü bilgi- kendini ister istemez burada onların yerine koyuyorsun Evet. arkadaşlar. Yani yaşanmış bir şey. O yerdesin, olayın olduğu yerdesin. Yani anlatılmaz. Evet, Anlatılmaz. Ufak bir bilgi vereyim Olur. ben size. Şurası hapishanenin eski maketi. Biz şu an Eski maketi. Evet, biz şu an şuradayız. A Şu A bölümündeyiz. bölümü. Evet. Şimdi bu etraf normalde yıkık. Burada artık büyük büyük binalar var, rezidanslar var. Şimdi şunu söylüyorlar. Eskiden Fransızlar sömürüyordu. Şimdi yine Evet. kapitalizm burayı böyle binalarıyla sömürüyor, burada var oluyor diyorlar. Böyle bir iki tarafı da gösteriyorlar. Burası 1896'da kuruluyor Fransızlar zamanında. Tarafından. Fransızlar bağımsızlık isteyen Vietnamları, devrimci Vietnamları buraya atıyordu. Burada cezalarını Karşıt olanları evet yani. evet karşıt olanları buraya atıyordu. Çok aslında Fransızlar diyor ki burası Mason Central, ana merkez hapishane demek. Ama sorun şu, onlar medeniyeti getirdik diye getirdiler. Ama içeride 10 kişilik yerde 100 tane mahkum vardı. Buranın sıcağını biliyorsun. Evet. Soğuğunu da biliyorsun. Evet. Onlar burada kalıyordu. 100 kişi beraber, ayakları zincirli. Hiçbir yere kıpırdayamıyorlardı. Yani tamamen zıt. Söyledikleriyle yaptıkları şeyler zıt. Buranın tarihi bitmiyor. Amerika Savaşı'nda da, Vietnam-Amerikan Savaşı'nda Kuzey Ho Chi Minh'deydi. Ho Chi Minh elindeydi, Evet. Vietnamlardaydı. Ho Chi Minh de bu hapishaneyi kullanmaya başladı. O zaman da Amerikalı Amerika'ya pilotları. karşı Evet, kullandı. çünkü savaşın ilk başladığında bir tane Amerikalı pilot var. Uçağa düşüyor. Ve o kim biliyor musun? Senatör John McCain. Ah. O şu anda Amerika'da senatör. Şu anda. Evet. İlk pilot, uçağa düşen pilot burada kalıyor. Hatta odası var Nasıl onun. sağ çıkmış buradan? Bir şekilde düşmüş, şeyi açmış galiba, paraşütünü açmış. Evet. İki taraf da propaganda yapmayı çok seviyordu. Mesela Vietnamlar Amerikalıları sokakta yürütüyordu. İnsanlara gösteriyorlardı. Bakın biz işte çok güçlüyüz, Amerikalıları yakaladık. Köle gibi Şimdi şey gibi. evet. Şimdi burada da göreceksin. Burada da diyorlar ki biz onlara çok iyi davrandık. Bakın onlar bize nasıl davrandı, biz onlara nasıl davrandık. Yani iki tarafın da şeyi var, işte propaganda araçları var. Mahkumlar buradan kaçmaya çalıştılar. Bazıları kaçtı ve inanılmaz bir zeka örneği var orada. Kaşık kullanıyorlar. Taş. Kaşık. Ha, kaşık. Evet, kaşıkla oya kanalizasyona ulaşıp kaçıyorlar. Kaç yıl sürer onunla oyunu? İşte beraber. Allah Allah. Evet. Onun dışında ayakları bağlı, zincirle bağlı normalde. Diyorlar ki biz bunları nasıl çözeriz? Pirinç ve tuz karıştırıyorlar. Şaka yapıyorsun. Evet. Bu kimyasal demiri daha çabuk Şaka. küflendiriyor. Bu şekilde o zincirlerden kurtulup Onu nasıl buldun evet, ya? evet çok zekiler. Hatta bazen mahkumları işte atlatmak için dışarı bilgi vermeleri lazım. Pirinç kağıtları var ya burada Pirinç yemek neleri? pirinç kağıdı Hı. yemek için. Evet, evet. Ona not yazıp yemekhane tabağının altına koyup dışarı gönderiyorlar. İşte ekmeğin içine not koyup gönderiyor. Ya da şarkı söylüyorlar. Fransızların zamanında Vietnamca bilmiyor mahkumlar. Şarkı söylüyorlar kendilerinde, sözlerini değiştirip. Bilgi veriyorlar dışarı. Bağıra bağıra şarkı söylüyorlar. Bu şekilde haberleşmeleri var. İlginç hikayeler var. Bir de burada kadın mahkumlar da çok fazlaydı. Çok acı çektiler çocuklarıyla beraber. Kadın ve çocuk. Evet. O tutulan kadın mahkumların hepsi daha sonra Vietnam yönetiminde yer aldı. Üst düzey. Evet. Bu da farklı bir hikaye. Yani dünyanın her tarafında aynı. Bir zaman cezasını çekiyor. Ondan sonra hayat onu bambaşka bir yere getiriyor ve yönetimde görev almaya başlamışlar. İlginç hikayeler var. Göreceğiz şimdi. Bir de kaldıkları şöyle bir yerleri. bilgi öğrendim, araştırdım. Buranın orijinal adı neydi? O da ilginç. Aynen. Mason Central. Öyle bir ana şey. hapishane demek. Ama Amerikalılar geldiklerinde diyorlar ki burası Hilton. Aynen. Amerikalı askerlerin koyduğu bir isim. Hilton Oteli diyorlar. Evet. Tamamen böyle bir dalga geçme. Dalga yani geçiyorlar. making yapıyorlar. Şeyler de Vietnamlar da cehennemin ağzı diyor. Korkunç ya gerçekten. O Gezelim. zaman içeri geçelim, birazcık etrafa bakalım.
burası da tuvalet. Şu hale bakar mısın? Burada belki yüzlerce kişi bir arada kaldı ve aynı yere işte bu şekilde oturup burada bu şekilde tuvaletlerini yapmak zorunda kaldılar. Şaka gibi ya. Altta da kova var. Bak sadece oraya birikiyor. Kovaya birikiyor. Hayal edemiyorum. Burada arkadaşlar başta gösterdiğim resimdeki işte gerçek halini yapmışlar. Bu ayaklarına bağladıkları şey tamamen tahtadan oluşuyor insanların. Kımıldama ihtimali sıfır. Ve Gökhan Hoca'nın da anlattığı gibi bu tahtaların demir bölgelerini pirinçle ve tuzla böyle eriterek yani çok ilginç bir zeka. Ondan kurtulmayı başaranlar olmuş söylenene göre. Buradan da görselleri görebiliyorsunuz. Ben yani bu şekilde Allah korusun 10 dakika bile belki duramazken insanlar burada yıllarca durabilmişler, durmak zorunda kalmışlar. Burası da şu arkamda gördüğünüz bölüm aslında yaramazlık yapanların, kurallara uymayanların hapsedildiği hücre. Belki onlarca, 20, 100, belki yüzlerce kişinin bir araya sıkış tıkış hapsedildiği yer. Çünkü bir iki kişi kalmıyor aslında tek kişilik bir hücre ama oraya yüzlerce kişiyi sığdırıyorlar üst üste. Yani çok nefes almak bile düşünün nasıl zor olacaktır oradan. Gerçekten inanılır gibi değil. Nasıl sen buradan sığdın? Nasıl çıktın? Burayı bak demirleri şey yapmışlar. 16 tane ağır ölüm cezasına çarptırılan mahkum bu şekilde buradan kaçmayı başarmış. Buradan kaçtıktan sonra da propagandalara katılmaya devam etmişler. 11 Mart ve 16 Mart 1945 tarihleri arasında da 100 tane bu hapishanedeki mahkumlardan 100 kişi de buradan kaçmayı başarıyor. O 100 kişi yine aynı şekilde ayaklanmalara katılmaya devam ediyor kaçtıktan sonra ve birçoğu da parti lideri oluyor ileride. Hem burada yani burada mahkum oluyorlar, ileride de parti lideri oluyorlar. İlginç. Tam böyle bitişine de böyle hediyelik eşya ya da anı şeklinde alışveriş yapabileceğiniz bir nokta koymuşlar. Buradan da belki bir anı, bir kartpostal isterseniz ya buraya ya da Vietnam'a ait şeyler alabiliyorsunuz. Bak biraz önce gördüğünüz tüneli böyle kaşıklarla, bildiğiniz yemek kaşığıyla şu şekilde kazarak oluşturmuşlar. Buradan da demiri bu şekilde aşıyor. Şu anda bir hücrenin içindeyiz gerçekten. Evet. Boğuldum Burada yani burada. Hiçbir şey yok bu arada. Evet değil mi? Çok öyle değil mi yani? boğucu Sadece bir hava. oturacak şey var. Bunda uyuyorlar da zaten. Evet. Bunlar tamamen burada oturmamız için. Normalde burası bomboş. Sadece hiçbir ayağını şey. bağlıyor. Tabii yerdesin. Şey yok, oturak falan yok. Bu kadın önemli bir figür. Kadın devrimci. Yıllarını devrim için geçiriyor. Ünlü Vietnamlı generalin ilk eşi bu. Ondan sonra hapishaneye düşüyor ve hapishanede hastalanıp erkenden ölüyor 30 Buraya yaşında. yani. Evet. Burada hastalandıktan Burada mı sonra ölüyor? evet 30 yaşında vefat ediyor. Burada. Evet. Çocuğu var. Bu şeyden önce, girmeden önce dediğim gibi bu general, bunun eşi ondan sonra bir şekilde yakalanıyor. Çünkü kocası savaşıyor, o da devrim için çalışıyor. Komünist Parti için ama ölmüş.
Şu gördüğünüz şey de Fransızların devrimci ve vatansever vatandaşların kafasını kestiği alet. Söylenecek bir söz gerçekten yok. Korkunç. Bu gördüğünüz alanda da hücrede sadece ölüm cezasına çarptırılan kişiler kalıyor. Kalmış. Yani şu an ben elimi bile koyarken nasıl korkuyorum size anlatamam. Psikolojik yıkım gibi bir şey yani. Şuraya bak ya. Burası bir zamanlar cehennemdi. Bugün ise bir müze. Burada da boks eldiveni görüyorsunuz. Bu boks eldivenini de mahkumlara işkence etmek için kullanmışlar. Çok acımasızca ya. Bir yandan araştırıyorum sizin için. Çünkü dediğim gibi çok fazla tarih bilgim yok ama burayı da aşırı merak ediyorum. O yüzden şimdi burayla ilgili genel bir bilgi daha söyleyeceğim. Şu gördüğünüz yerde burada aslında Amerikalılar Kuzey Vietnam'ın altyapısını yok etmek için bir savaş başlatıyorlar. Sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla da hava saldırıları sırasında manevra yapmalarını kolaylaştırmak için yer altında bir iletişim siperi ağı inşa ediyorlar. Öğretmenlerin ve öğrencilerin banliyölere ve komşu illere tahliyeleri sırasında kullandıkları geçici dersliklerin etrafına iletişim siperleri ve sığınaklar kazıyorlar. İşte o sığınaklar da bu şekilde. Neden tarihe ilgim yok? Çünkü savaş sevmiyorum arkadaşım ya. Sevmiyorum. Neden savaşlar var anlamıyorum. Niye savaşırsın? Bu ne yani? Neyin üstünlüğünü sağlama? Dünya yani geçici bir yer. Bir mutlu mesut yaşamayı öğrenemedik ya. Hep bir savaş, hep bir kaos. O yüzden tarih sevmiyorum. Gerçekten çünkü gerçekten çok etkileniyorum. Çok üzülüyorum. Anlam veremediğim bir şey savaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Dünya kime kalacak? Sana mı kalacak? Bana mı kalacak? Hepimiz ölüp gideceğiz yani. Keşke bunu anlasak. Şimdi burada da böyle bir bölüm yapmışlar. Burası her gün ama her gün böyle taze meyveler, çiçekler, ölen şehitleri anmak amacıyla biz de bir tane tütsü yakalım, ruhlarına gönderelim. Burası da Amerika pilotlarının işte bu hapishanede medikal işlemlerinin gerçekleştiği yer. Burada pilotlar da çünkü işkence çekmiş, hatta bakın burada fotoğrafı var.
Şimdi Vietnam Hanoi yani Hilton Hanoi yani cezaevi gezimiz sona erdi. Konuşamıyorum çünkü hala böyle etkisinde kaldım herhalde. Neyse moralimiz biraz bozuldu ama olsun düzeltelim. O yüzden böyle yemeğe gidelim. Çok da acıktık. Güzel bir yemek belki moralimizi düzeltir. Burayı da unutmaya ihtiyacım var. Ama şöyle düşünüyorum. Olumlu düşünecek olursak şu anda Vietnam nereden nereye gelmiş? Yani inanılmaz bir tarih, inanılmaz bir savaş, inanılmaz bir mücadele ve inanılmaz bir kazanç var ortada. Çok fazla hikaye var aslında. Ama asıl geldiğinizde bunu hissediyorsunuz. Özellikle şunu fark ettim. Buradan önce fark etmiştim, buraya gelmeden önce. İnsanların yani Vietnamlıların böyle yüzünde o başarının, aslında o savaşın üzüntüsü var ama o başarının da gururunu görüyorsunuz. Yani ben bunu mesela geldiğimde çok hissettim. Yüzlerindeki o gururu okuyabildim yani. Siz de geldiğinizde zaten göreceksiniz. Muhteşem bir duygu ya. Yani hüzünlü ama o gurur yani kaç ülkeyi savurmuşlar. Çok güçlü bir yapı. Muhteşem bir şey. Thank you. İlginç bir yer. O yüzden Vietnam'a bence gelin. Hatta sizin için şöyle bir şey yapıyoruz. Vietnam turlarını başlatıyoruz. Buraya gelme amacımız da bu yüzdendi. Burayı gezme amacımız. Şu an tek tek tura ekleyeceğimiz yerleri kendimiz önce geziyoruz. Beğendiğimiz yerleri ve sizin de beğeneceğinizi düşündüğümüz yerleri de programa ekliyoruz. Eğer isterseniz ki bireysel tur ya da grup turu Hayat Yollar'da Travel olarak bize mesaj atabilirsiniz. Buraya çağrı merkezinin numarasını bırakıyorum. Mesaj attığınız an İstanbul ekibimiz hemen anında dönüş sağlıyorlar. Vietnam turu ile ilgili bilgi almak istiyorum derseniz buraya gerçekten çok uygun ve çok kaliteli turlar yapmayı planlıyoruz. Hatta belki bu video yayınlandığında turlarımız başlamış bile olabilir. O zaman yemeğe doğru geçelim yavaştan. Nereye getirdin bizi? Burası Four Piece. Mükemmel bir yer aşkım. İyi Four Piece adı. Hiçbir şey bildiğim yok. 4 çeşit peynir. Ondan olur. 100 tane şubesi var herhalde. Aynen. Buranın özelliği ne peki? Burası İtalyan mutfağı. Sahibi de büyük ihtimal İtalyan olabilir, Vietnamlı olabilir. Tam emin değilim. Ama daha önce geldiğimde her gün akşam burada yiyordum. Zaten gördün geldik, bir saat sıra bekledik. Öğlen saati şu an öğlen saat. Sıra bekledik. Öğlen saati olmasına rağmen yaklaşık bir saat sıra bekledik. Çok açtık bir de. Öğlen 3 olmasına rağmen yoğun. Güzel pizzalar, makarnalar gelin. Buranın özelliğini söyleyeyim. Buranın özelliği 2 çeşit pizzayı tek pizzada söyleyebiliyorsunuz. Yani 2 çeşit pizza istiyorsun ama ikisini söylemek istiyorsun yarım yarım. İkisinden de yapıyorlar half half. Böyle görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten Vietnam'a geldiğinizde özellikle Hanoi'deyseniz burayı bulun. Tavsiye ediyorum. Hatta bir tane deneyeyim. Şunu deneyebilir miyim? Bütün şeylerde var. Öyle değil. Sadece Hanoi'de yok yani. Bütün şeyler. Ha, çok iyi. 100 tane şubesi varmış. Şaka yapıyorsun. Of gitti. Somonlarım gitti. 2,000 years later. Eventually. Biz böyle somonlu söyledik bir tane. Bir tane de deniz ürünü yarım yarım. Şu anda denediğim en güzel pizzalardan bir tanesi. Abartmıyorum. Bir de ben makarna söyledim. Düşün o kadar açım yani. O zaman afiyet olsun. Gerçekten hayatımda yediğim en güzel makarnayı yedim ya. Pizzaları da efsaneydi. Ben çok pizzacı bir insan değilim ama çok beğendim. Tebrik ediyorum. Bu arada şöyle bir şey yaşadık. Yediğimiz ürünlerden bir tanesi masaya 5-6 dakika geç geldi. Yani hiç aklımızda böyle kötü bir niyet yoktu. Bir arıza olmuş mutfakta. Onun parasını sırf 5-6 dakika geç geldi diye bizden almadılar. Gerçekten şaka gibi. Halbuki biz hiç böyle bir şey beklemiyorduk. İşte o 5-6 dakika geç geldiği üzülmedik ve umursamamıştık ama insanlar işine saygı duyuyor arkadaşlar. Keşke herkes işine bu derece saygı duysa gerçekten dünya çok güzel bir yere dönüşebilir diye düşünüyorum. Pizza Four Piece Vietnam'a gelirseniz 30'dan fazla şubesi varmış sanırım bütün şehirlerde. Mutlaka burayı bulun. Şimdi bir tane şeyden geçiyorduk böyle yolda. Şöyle şeyler gördüm. Taş, bildiğin taşı boyamış, sanat var ama. El işçiliği evet çok güzel ama fiyat 305.000 Vietnam dongu sadece şunun için.
Yani kaç dolar yapıyor? 10 küsür dolar, 15 dolar falan yapıyor. Oh Hannes ya! Bence bunun için çok ama emek olduğu için bilmiyorum belki almak isteyen olur. Çok tatlı ya. Bak şuna da 145.000. Ama çok güzel yapmış. Taşları boyamış. Yani akıl şeyi de var yani zekasını da kullanmış. Yaratıcı bence. Çok beğendim. Gerçekten inanılmaz bir korna sesi var. Hindistan kadar değil ama var yani bayağı. Ona kadar gidiyor yani. Maşallah çok çalıyorlar. Çok güzel değil mi ya el işçiliği? Gerçekten bayıldım. Burada ablamız içeride oturuyor. Kendisi örüyormuş bunları. Bak şurada yazıyor %100 el yapımı diyor. One and only. Sadece bir tane üretiliyor diyor şey. Mesela bundan sadece bir tane var. Bundan bir tane var gibi. Bali'ye götürmek isterdim. Biliyorsunuz Bali'de mağazam var. Bali Moons. Gelirseniz beklerim Ubud'da. Jalan Raya Ubud bölgesinde. Hayat Yollar'da Travel'la zaten kapı komşuyuz. Oraya götürmek istiyordum ama fiyatı çok pahalı söyledi. Yani 25 dolar falan bir tanesi minimum. Onu alıp bir de ben satış şeyi koyacağım üstüne. Oo çok pahalı oluyor. Benim tarzım biraz daha ekonomik ve güzel kaliteli ürün mesela. Üstümdeki Bali Moons arkadaşlar %100 ipek kumaş Nepal'den getirmiştim. Nepal'de bu kıyafetleri görünce aklım gitmişti. Yani bunlardan daha çok şaşırmıştım, beğenmiştim. Takımlar var, etekler var, alt üst var. Çok güzel ürünler var. Beklerim yani gelirseniz mutlaka uğrayın. Hem de bir kahve içeriz yan tarafta. Ve size de ufak hediyelerim olur tabii ki. Beni bulun. Ara beni bul! Burası da yine bir hediyelik eşya mağazası. Böyle magnetler falan. Hatta gelin magnet alalım. How much? 75,000 Oo, expensive. Oo, çok pahalı ya. Şurada ileride şey var. Bundan 1000 kat daha güzel ve 50.000 donga satıyor. Bu 75.000 dong ve o kadar da güzel değil. Birazdan yandan alalım. İçeriği bir gezelim neler varmış. Bak şu çantalar çok hoşuma gitti. Şöyle açalım. Bunlar da 595.000 dong diyor. Wow. Pahalı geldi bana ya şunlara. Ya içinde böyle ahım şahım bir şey değil. Görüntü güzel. Hatta şey de yok. Onu da beklerdim. Böyle yandan takıyorsun ya boyundan. O da yok. Sadece böyle. Evet. Bak bunlar da Bali şeyleri. Bali'de her yerde bunu 10 dolara bulabilirsin arkadaşlar. Burada ne kadarmış? How much this? Hayır. Burada pahalı ya. Burada 20 dolara falan yok 15 dolara denk geliyor. Orada da yaklaşık ne kadar oluyor? 8-9 dolara da bulursun. Çok lokal yerlerde. Aynı zaten. Girelim içeriye. Yine güzel çantalar var. Bakayım bunun kulpu var mı ya? Aa var içinde. Bak bu güzel. Ama içine çok bir şey sığdıramam ben bunu. Ama böyle çok tatlı. Böyle alıyorsun. Çantalar güzel. Hoşuma gitti. Bak şuna. Bu da çok güzel. Şimdi bir sürü çanta çeşidi var. Genel olarak güzel. Burada da el yapımı şeyler var. Böyle cüzdanlar. Şöyle tatlış tatlış. Değişik değişik cüzdanlar var. Hediyelik bence çok tatlı. Çok güzel. Bunların fiyatı da yazıyor. Bakalım. Bu da 125.000 dong. Yani 25 dong zaten 1 dolar yapıyor. Yaklaşık 5-6 dolar civarında diyebiliriz. Burada da örgü şeyler var yine. İçeride bir sürü hediyelik eşya var. Anahtarlıklar var. Yine el yapımı, şuna bak nasıl örmüş. Bu da 165.000 dong diyor. Yine 5-6 dolardan başlıyor. Bu nasıl tarak?
Bu nasıl bir şey? Bu toka. İlk defa böyle bir toka görüyorum. Taraklı toka. Aynen böyle saçına şık tutturuyorsun. İlginçmiş bu da. Şuradan bir tane toka alabilirim ya. Bu ne kadar acaba? Bak bu çok basit bir toka. Ama şu an tokaya ihtiyacım var. Yanımda hiç getirmemişim. Bu pembe de güzelmiş. Bu ne? How much? 70,000 Oh, won. expensive wife. It's so handmade. Tamam kardeşim. I know handmade but Made from 100% silk. kaç dolar yapıyor ya? $2,5. Yani bir bakalım, bulamazsak gelir alırım. This how much? This not handmade ya. How much? Same price here. Aa, really? Bu da aynıymış. Böyle tatlı tatlı bir sürü şeyler var. Çok ilginç değil mi ya? Köpüşe bak. Horoza mı şaşırayım, köpeğe mi şaşırayım? Vietnam gerçekten çok ilginç bir yer. Burada ablalarımız sokakta yemeklerini yiyorlar, taburede. Bak burada köpüş var, şurada bir ara sokak var, orada yemek yapılıyor. Burada satılıyor, burada horoz var. Kuçu kuçu. Ya buranın en sevdiğim yönü ne biliyor musun? 7/24 cıvıl cıvıl. Şu sokakların, renklerin güzelliğine bakar mısın? Ya Fransız sömürgesinden kaldığı için de evler falan çok değişik görünüyor. Çok hoşuma gidiyor. Işıl ışıl böyle çok canlı. Sürekli böyle bir şeyler, değişik şeyler görüyorsun, farklı şeyler. Sürekli şaşırıyorsun yani. Çok güzel bir yer. Şuraya bak, çok hoş. Ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nasıl?